Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlerle beraber Bitcoin, XRP ve AVAX inceleyeceğiz. Canlı yayındaki söylemiş olduğumuz hedeflerin hemen hemen hepsi gerçekleşti ve söylediğimiz şekilde dalgalar hareket etti. Burada arkadaşlar önemli noktalara geldik ve bugünkü video gerçekten önemli benim için. Bunun sebebini sizlere açıklayacağım birazdan. Kullanmış olduğum prensipler her zaman söylediğim gibi Elliott ve Dove teoriler arkadaşlar. Bu teori üzerinde ilerlemekteyim. Kanalımda yapmış olduğum bu videoları faydalı buluyorsanız abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra gelin Bitcoin'e geçelim. Bitcoin bakın bizim devamlı konuştuğumuz bir trend vardı ve bu bizim için önemliydi. Bugün haftalık kapanış geleceği için ilk başta haftalıkla başlıyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki bu yükselen yapımız bizim için çok kritik bir yapı arkadaşlar. Net bir şekilde yükselen trend. Bu trendin orta bandı bizim için güzel bir şekilde çalıştı. Üst band eşikleri de gayet güzel çalıştı arkadaşlar. Şimdi burada nasıl ki biz bu bölgede orta banda geldiysek bir karakter dönüşü gördük fiyatlardan. Nasıl ki üst banda geldik yine fiyatlardan bir dönüş emaresi aldık. Ve bakın nasıl ki buraya tekrar değdi yine bir karakter değiştirdi. Yani düşen bir yapı yükseldi buradan. Yine aynı şekilde bu bölgede de bir yükseliş gerçekleşti. Bakın burayı kırdıktan sonra kapanış gelince orta banda kadar hedef yaptık ve bu bölgeden yine bir yükseliş gerçekleşti. Yani önemli bounce noktalarını bu bize gösteriyor bir bölümde. Ve tabii ki bu kadar keskin çalışmayacağı yerlerde olabilir. O yüzden bunu 4 saatliklerde ve günlüklerde daha detaylı bir şekilde çizmeye çalışıyoruz. Ama haftalık olarak bakın önemli bir yerdeyiz. Artık bu trendin üstüne bir hareket gelirse bu 6-7 saat içinde haftalık kapanış bu trendin üstünde yapmış olacak. Ve haftalık kapanışı bu trendin üstünde yaptıktan sonra bakın buradaki gibi yeni bir atak başlayabilir. Burada aslında bakın orta banda net değmeden bir yükseliş hareketi vardı ve bu hareket bunun üstünde belli bir kapanış gösterse de momentumu ileri yönlü sağlayamadı arkadaşlar ve tekrardan orta band testine geldi fiyat. Ve bakın yine burada aslında bir yükseliş hareketini görüyorsunuz. Bu bölümde kalıcılığı sağlayınca yeni bir pump dalgası geliyor. Şimdi burada önemli bir eşikteyiz arkadaşlar. Burası gibi bir direnç de olabilir. Kırdığı takdirde yeni bir hareketliliği de yapabilir. Burası bizim için şu an gösterdiği seviye 106.600'lü bir seviye arkadaşlar. Biraz daha yakına indiğimizde göreceğiz. 106.300 çok önemli değil. 106.000'de desek olur ve haftalık kapanışı bunun üstüne yapması bizim için biraz pozitif olabilir arkadaşlar. Ve haftalık kapanışı bunun üstünde yapması ve kalıcılık sağlaması önemli olan konu bu. Bundan sonra yeni bir atağı bize gösterebilir. Şimdi direnç noktasına geldiğimizi bilmemiz gerekiyor. Yani burada aslında bir direnç noktası ve sayımlarımızda da bunu söylemiştik. Direnç yaşayacağımız eşiğe geldik. Fiyat bu hafta bu şekilde bir kapanış yaptı ama önümüzdeki hafta arkadaşlar fiyatlarda bir düzeltme, bir geri çekilme gördüğümüzde şaşırmamalıyız. Bunun sebebini söyleyeyim. Şu an herkes roketi taktı arkadaşlar. Markette bu şekilde yükselişler arka arkaya sert geldikten sonra insanlarda 200 binler, 300 binler, 150-180 binler konuşulmaya başlar. Ama arkadaşlar bunun için sağlıklı bir trendin devam etmesi gerekir. Yoksa yükselmiş hareket daha da yükselir diye hareket edersek sıkıntı yaşarız. Bunun için bize Bitcoin'in fiyatının konsolide olması gerekiyor. Nerede? Bu fiyat bandının üstünde arkadaşlar. Burada kalıcılık sağladığımız zaman bizim için yeni ataklar gerçekleşebilir. Aynı buradaki gibi bakın. Kırılımını burada yapıp kapanışları burada gerçekleştirip pump'ını yaşıyor. Belli oranda haftalık kapanışları da görmek isteyeceğimiz seviyeler var. Nerenin üstünde olmalı? 102.560. Nerenin üstünde olmalı? 104.460. Bu eşik çok kritik arkadaşlar. Bunun üstünde haftalık kapanışını bugün itibariyle yaparsa aslında buradaki direnç noktasının da üstünde yapmış olacaktır ve bu bize biraz pozitiflik gösterebilir. Ama şunu unutmayın. Bu kadar hızlı bir yükselişte çok söylediğim bir olay var. Hala düzeltme bir şekilde gelmedi ve buradan parlayıp gidecek gibi bir algı tamamıyla FOMO'dur. Şu an altcoin'lere iyi bir para girmesiyle beraber de herkes zaten sepet yapmaya başladı. Yani benim için artık market belli oranda dikkatli bir şekilde hareket edilmesi gereken eşiğe geldi. Çünkü şu an CoinGlass'tan da bakabilirsiniz. Açgözlülük ve hırs endeksi yükselmeye başlıyor arkadaşlar. Bunlar önemli noktalar. Şimdi gelelim günlüklerde. Burada eğer ki biz bu bölgeyi aşamazsak ve Bitcoin'de bu bölgenin üstüne çıkamazsak nasıl bir hareket yapısıyla karşılaşabiliriz? Belli bir Elliott sayımı var. Ben size bunu göstermek istiyorum. Şimdi benim size bu bölgede arkadaşlar söylemiş olduğum bir yapı vardı. Burası bir X dalgası olabilir demiştik.
Sebep X dalgalar arkadaşlar ani bir geri dönüş ve devamlık sağlayacakmış gibi bir hareket yapısına sahiptir ama aynı şekilde geri çok sert bir şekilde aşağıya çeker. Burada arkadaşlar bizim yapmış olduğumuz bu hareketlilikte burası bir X dalgası olduktan sonra yeni bir üçlü düşüşle biz aslında W, X ve Y üçlüsünü bitirip yükselişe başladık. Eğer ki burası bir büyük X dalgasıysa arkadaşlar buradan yeni bir Y dalgasını konuşabilirim. Bunun metrikleri var. Belli ölçülerde nereleri geçmediği takdirde bu hareketlilik gerçekleşmez. Nereleri geçmediği takdirde bu hareketlilik gerçekleşebilir. Bunları belirlemeye çalışacağız ve sizlere biraz daha uzun vadede nasıl bir periyot izleyebileceğimizi konuşacağım. İlla bu kadar sert bir düşüş yaşanmak zorunda değil. Bunu yatay da yapabiliriz. Yani şu bölgenin içinde konsolide de olabiliriz. Bize burada da bir bitirme ihtimali sunar bu. Burada arkadaşlar önemli olan konu şu. Şimdi haftalıklardaki bu iç sayımların bitme meselesi. Ben bunu sizlere canlı yayında geçen gün anlattım. Gelin isterseniz kısa bir şekilde o canlı yayında ne anlattığımıza bir bakalım. Yani buradaki E dalgasının son hareketliliğini görüyor olabiliriz. Buradaki yükseliş itkisel bir şekilde sert çıkması lazım arkadaşlar. O da zaten bizi şu az önceki çizmiş olduğumuz, daha doğrusu az önceki değil, bu beşli yapıyı yaklaşık bir ay önceye neredeyse çizdiğimiz hareketliliğin son bölümüne gelmiş oluyoruz diye düşünüyorum. Burada yani şu konsolideden sonra bir çıkışı gördük ve bu görüşle beraber de artık sert giden bir fiyatın geri düzeltmesi de sert olur. Bu bölümlerin içinde belli bir şekilde bir dirençle karşılaşacağı belli. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi söylediklerimizi adım adım yaşadık arkadaşlar. Ve buradaki bu yükseliş paterni sert gelir dediğimizde ilk bölgemiz bu şekilde gerçekleşti ve aslında buradaki 1 2 3 4 5 hareketini de biz şu bölgede net bir şekilde aldık arkadaşlar. Biz buradaki bu hareketle bu bölümün son olabileceğini konuşmuştuk. Yani burada çok 2 dolar belki 3 dolarlık bir fark var ama önemli değil. Yine denenebilir, haftalık açılışla yine yukarı bir hareket yaşayabiliriz. Ve burada arkadaşlar aslında bir yapının son bir şekilde konsolide olmaya artık yaklaştığını görüyoruz. Yani bir direnç bölgesindeyiz. Buradaki yeni bir hareketlilik bu şekilde haftalık mumun açılmasıyla bunu gösterse de yeni bir düşüşü şu bölgeye kadar yapma olasılığımız var. Çünkü neden? Artık beşli bir karakterin sonuna geldik ve burada nasıl ki biz bu düşüşü buralardan tahmin ettiysek yine aynı şekilde bunu da buradan konuşmak söz konusu. Şimdi ana yapıda aslında şu beklediğimiz hareket yapısı bizim için bir itkisel momentum ve buradaki hareket şu karakteri gösterdiği takdirde yeni bir düşüş gerçekleştirebilme ihtimali var. Bunun oluşmaması için bizim artık arkadaşlar 90 bin doların altında çok fiyatlanmamamız lazım. Yani buraya 94 bine gelip ani bir fitil yapıp geri çekmesi önemli değil. Kalıcılık sağlamamamız lazım arkadaşlar. 90 bin bizim için önemli bir eşik. Bu oluşmadığı takdirde arkadaşlar yukarı yönlü 117-120 bin dolarlardan gelebilecek bir düzeltme hareketine de şimdiden hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum. Market arkadaşlar çok hızlı ve seri bir şekilde yükseliyor. Bunun illaki bir düzeltmesi olacaktır. Dikkatli olmanızı öneririm. Şimdi arkadaşlar bu bölüm bir direnç bölümü. Bakın 105 ve 109.500 aralığını söyledik. Bu aralıktaki bir dirençle beraber de bizim dördüncü dalgayı oluşturma ihtimalimiz olacak yer şu bölüm. Yani burayı aslında canlı yayında bahsetmiştim. Videolarla izleyen arkadaşlara da tekrar edeyim. Bu 100 bin ile 94 bin aralığı bizim için kritik bir eşik. Buraya gelebilecek bir 4 dalgası olabilir. Burada da arkadaşlar kısa bir şekilde 100-102 aralığına bir testten sonra yeni bir atak gerçekleştirebilir. Doğal olması gereken hareketliliği söyleyeyim size. Benim aslında bu bölgelerde bir yataylık bekleyeceğimi söyleyebilirim. Bunun sebebi buradaki bu kadar yükselişin yeni bir yataylıkla konsolide olabileceğini düşünüyorum. Buradaki bu ihtimalin ortadan kalkması için 109 bin üstünde fiyatlanmamız lazım arkadaşlar. Ama şu hareket yapısına artık yavaştan market gelecektir ve insanların kafası karışacaktır. Çünkü bazı altcoin'ler çok yükseldiler. Düzeltmeleri olmadı hala. Market bu kadar hızlı bir şekilde insanlara yeşil mumu gösterdikten sonra FOMO olan kişileri avlamak için bu akümüle süreci, yatay bir dönemi yaşatabilirler bize. O yüzden dikkatli olursanız sevinirim. Kısa vade için arkadaşlar bakmış olduğumuz gibi
gibi son hareketlilik bu şekilde olabileceğini düşünüyorum. Bunu da size göstereyim. Yani buraların içine gelebilecek son bir sert mum 106, 107, 108'lik maksimum 109. Bu bölgeye gelebildikten sonra düşüş hareketi başlayabilir. Burası görülmeden de zaten altına temas etti, bakın 105.032 benim 1,5 aydır göstermiş olduğum bir seviye ve bunun da arkadaşlar üst bandına değmesi yine bir direnç noktası olduğunu gösterir. Fiyat buradan da bu şekilde bir düşüş yaşayabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Burada aslında bir yükselen yapı var. Şimdi size bunu göstereceğim. Bakın buradaki 4 saatliklerde sadece kapanış bazlı gideceğim ve bu 4 saatlik kapanış hareketleri Bitcoin'de bizim için önemli bir seviye. Bakın çok sıkıştı fiyat. Bunun altında, yani 105.560'ın altında 4 saatlik kapanışlar bizi aşağı yönlü harekete zorlar arkadaşlar. Bunun üstünü ve altını dikkatli bir şekilde incelerseniz sevinirim. Yani burası bir eşik arkadaşlar. Bakın yatay bir düzeltme var ve yukarı yönlü bir hareketin içinde bu gerçekleşiyor. 103.697 ve buraya da koyduğumuz 105.040 bölgesi. Fiyat bunun içinde aşağı yukarı hareket eder ve sonrasından bir yere kırılım gerçekleştirir arkadaşlar. Orası bizim için önemli bir nokta. Fiyatlarda görmüş olduğunuz gibi burada duruyor. 4 saatlikler içinde kısa vadede Bitcoin'de görmüş olduğum fiyat hareketliliğinin bandı burası arkadaşlar. Burada ileri geri fiyat hareketleri yaşayabiliriz. Orta band 104.300 bölgesinde. Bunun kırılımı biraz pozitif yansır ama şu an negatif bölgede. Tutunursa bu fiyatın altına gitmeden bizim için yeni bir hareket, beşli yapı gösterebilir. Burası önemli arkadaşlar. Artık buralar bakın belli bir şekilde giden mumların çok sert satıldığı yerler. Şimdi gelin XRP'ye bakalım. XRP'de de kısa bir şekilde analizimizi yapalım. Bakın arkadaşlar, söylemiş olduğumuz seviye orta banttı ve direnç oluşabilir dediğimiz yerler. Buranın üstündeki kalıcılıkla beraber de yukarıyı hedeflemiştik ve gelin son canlı yayında neler söylemişiz beraber bir izleyelim. Görüyor musunuz? Bu 2.48, 2.47. İkisine de aynı noktayı işaretleyebiliyoruz. Bu kutudan ilk tepkisini aldıktan sonra bir konsolide yaşayacak. Şunun gibi aşağı bu kadar inmeye de bilir. Önemli değil. Sonra yeni hareketiyle bunun üst band bölgesi denenebilir. Gördüğünüz gibi 2.48, 17 ve 2.47, 17 bölgesi, şu iki aralık bizim için bir direnç noktasıydı ve bu dirençten arkadaşlar satış yediğimizi görüyorsunuz. Ne dedik? Dedik ki 2.34 bizim için önemli ve buranın altında gelebilecek kapanışlar bizi 2.25'e kadar itebilir arkadaşlar. Bitcoin'in geri çekilmesiyle bunlar da bir düzeltme yapısı oluşturabilirler. Buradaki hareketliliği şöyle kurguluyorum arkadaşlar. Burada yeni bir yükseliş hareketi gelebilir ve fiyatımız tekrardan 2.40'ları dener. Aşamadığı takdirde üstüne yeni bir düşüş hareketini yaşatabilir bize XRP. Bundan sonraki konsolide evresinden çıkış da artık düşen trendi kırdığı için bizim için biraz daha artık XRP'de pozitif hareketliklerin başlayacağı dönem oluşabilir. Ama hala bir düşen trendde, bakın size gösteriyorum bunu. Bakın bir düşen trend içindeyiz ve geldik bu bölümden red yedik arkadaşlar. Çok milimetrik bir noktayla burayı alabildik ve buradan aslında yeni bir hareketin nasıl geleceği bizim için önemli. Umarım burada kısa bir şekilde kalıcılık sağlar. Bu içerideki minör yükselen trendin alt bandı denenebilir. Burayı kırmadığı takdirde bizim için şu an sıkıntı yok arkadaşlar. Ve kısa vade için görmüş olduğum hareketlilik bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelin AVAX'a geçelim. AVAX'ta arkadaşlar bakın konuşmuş olduğumuz analiz aynı bu şekilde duruyor. Dokunmadık. Sayılar, seviyeler, çizgiler her şey aynı. Gelin son canlı yayında ne söylemişiz bir ona bakalım. 4 saatlikte aslında trendin tekrardan test edildiğini, burada kalıcılık sağlamasıyla yukarı yönlü bir hareketini başlatabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Yani nasıl bir yapı görebiliriz? Burada şu bölümdeki gerek altına biraz sarkabilir. Burada tutunduğu sürece yukarı eğilimi devam eder. Sebep trend yukarı arkadaşlar bakın. Ve önemli bir şey var. O da şu. Bakın belli bir akümüle alanında devamlı fiyatın test ettiği bölge burası AVAX'ta. Ve bunun üstünde aslında kırıldığında markette bir kırılım gerçekleştirecek uzun zamandır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi konuştuğumuz şey bu. Bu trendin üstüne atıp buralarda konsolide olduktan sonra yukarı çıkma eğilimi yüksek olacaktır ve bizim için üst band hedefini 27.500, buradaki kırılmaması ve 4 saatliğin de altında kapanmaması gereken yeri de 22.300 olarak söylemiştik. Bu bölümdeki bu hareket yapısını gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Şurayı söyledik, bu kadar altına inmek zorunda değil. Canlı yayını daha detaylı dinleyen kişiler de bunları görebilirler. Şimdi arkadaşlar AVAX'ta
Bakın bu yükselen yapı çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Bu da bu bölgenin içinde konsolide olacaktır diye düşünüyorum. Yani tekrardan 22.90'lara 23'lere gelme ihtimalimiz var. Sebebi ne? Aslında buradaki kırılımı, bakın buradaki çok fazla destek olan, direnç olan bir yer var. Bura önemli. Buradaki kırılımı arkadaşlar yeniden test edebilir haftalık mumla. Bakın burada haftalıkta önemli bir seviye var. 20 dolar 40 sent ve bu bizim için çok önemliydi. Bunu ben yaklaşık olarak 2-2,5 aydır söylüyorum ve konuşuyorum arkadaşlar. Bunun üstünde haftalık kapanışları yaptıkça fiyat bize pozitif hareketli gösterebilir. Ama burası artık eşik noktalarımızdan bir tanesi. Genelde bu fiyat hareketi, bu bölümü test etti olarak düşünebileceğimiz yer burası. Haftalıkta buralar test edildi ve kapanışlar hep bu sayının üstünde oldu. Çıkışlar da o yüzden sert bir şekilde gerçekleşti. Yine deneme ihtimali olabilir ama ondan önce artık bizim destek noktamız, sağlam bir destek noktamız var. Buranın artık kırılmadan yukarı yönlü hedeflerine konsolide ola gitmesi lazım. İlk başta şunu söylemiştik. Bizim bir sarı kutumuz var ve o kutuyu da birazdan sizlere göstereceğim. Bakın o kutu da burada arkadaşlar. Yapmış olduğumuz analiz böyleydi. Kanal kırılımı bizim için önemliydi. Buradaki bu düşüş hareketi gelirse de eğer bizim için üst bandı 19, alt bandı da 17,5 olan bir evrenin içine gelip yine destek olabilirdi. Buradaki bölümü arkadaşlar bakın kırdıktan sonra bir test yaptı aslında ve bu testle beraber ve biz yaklaşık olarak bir ay önce konuşmuş olduğumuz bu hareketliği görüyorsunuz. Ve fiyat geldi tam olarak da bizim vermiş olduğumuz sarı kutunun içine giremeden alt bölgesinden bir dirençle karşılaştı. Daha temiz göstereyim size. Bakın çizmiş olduğum analiz tam bu şekildeydi ve vermiş olduğumuz hedeflerde %100 bir şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Bu bölümde şurayı düşüşünü kurgulamıştık. Demiştik ki burada bir kanal yapımız var. Kanal aşağı yönlü kırıldığı zaman altta 18.40, üstte 19.40'lı bölgeler bizim için destek konumunda olacaktır. Bura kırılmadığı takdirde düşeni kırmasıyla beraber ve haftalıklarda 20-40'ın üstünde kalmasından ötürü bizim sarı kutumuzun denenme ihtimalini konuşuyorduk ve AVAX arkadaşlar söylemiş olduğumuz seviyelerden gayet doğru bir yönle yukarı hareketini başlattı ve bakın bu düşen trend kırıldıktan sonra AVAX gayet güzel bir şekilde düzeltme yaptı ve bu düzeltmesiyle beraber de yeni gelen aksiyonu görüyoruz. Bizim için arkadaşlar trend değişimleri çok önemlidir ve bu trendin içindeyken 100 dolar olacak, 200 dolar olacak gibi bir konu bizde olmaz. Burada teknik bir varyasyonun ve teorilerin bize öğretmiş olduğu belli bir tecrübeyle edinmiş olduğumuzda bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Herhangi bir şekilde bunlar bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz ve burada arkadaşlar AVAX için son söyleyeceğim şey şudur. Bu sarı kutu bizim için bir direnç bölgesi. İlk başta geldik ve buradan arkadaşlar bir red yedik. Ve bu reddi almamızla beraber de kalıcılığı sağlarsak eğer 23 doların üstünde bu sefer 29 dolarları deneme ihtimalimiz var. Çünkü bunun bir de üst band eşiği var. Bu biraz Bitcoin'e dayalı ve dominansa da önemli bir şekilde bakmak lazım. Daha detaylı analizler arkadaşlar YouTube Katıl'da yapıyorum. Telegram'da hafta içinde birkaç canlı yayın yapmaktayım ve YouTube'da da haftada bir yapıyorum. Eğer ki merak ediyorsanız Katıl'a üye olabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar.